Bir yanda 1815'ten beri tarafsızlık politikasını resmi olarak uygulayan İsveç, diğer yanda 1917'de Rus devriminin ardından bağımsızlığını kazanan Finlandiya. Bu iki ülkeyi bu videonun konusu yapansa sadece komşuluk ilişkisi veya tarafsızlıkları değil. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle alevlenen savaş bugün Avrupa coğrafyasında büyük bir tedirginliği de beraberinde getirdi. Bugüne kadar taraf olmaktan uzak duran bu ülkeler resmi olarak artık NATO şemsiyesi altında yer almak istiyor. Adaylık için resmi başvuruyu tamamlayan İsveç ve Finlandiya, 30 NATO üyesinin biri hariç onayını almış durumda. Karşı çıkan ülke ise 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye. Türkiye ne istiyor, bir çözüm mümkün mü? Yakından bakalım. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. başlayalım. İsveç ve Finlandiya sürecin hızlı bir şekilde sonuca varmasını istiyor. Fakat NATO üyeliği için 30 NATO üyesinin de oyun alması lazım. İttifaka 1952'de katılan Türkiye, iki ülkenin adaylığı hususunda endişelerini yüksek sesle dile getirdi. İtirazın nedeni ise Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı yapılara karşı iki devletin yaklaşımı ve ilişkileri gösteriliyor. Türkiye adaylık sürecini onaylamak için NATO'dan güvenlik kaygılarının eşit ve adil bir şekilde karşılanmasını talep ediyor. Bu kapsamda iki İskandinav ülkesi Türkiye'yi ikna etmek için Ankara'ya heyet gönderdi. 5 saat süren görüşmede heyetlere Türkiye'nin talepleri nedenleriyle birlikte açıklandı. Türkiye'nin güvenlik kaygıları ve beklentileri toplantının en önemli başlıklarından biriydi. Taleplerin ilki ise terör örgütlerinin finansal, propagandaya dönük medyadaki varlığıyla ilgili somut adım atılması yönündeydi. YPG ve PYD'nin de PKK'nın uzantısı olduğu ifade edildi. Görüntüler ve belgelerle desteklendi. İkinci talep savunma sanayine uygulanan yaptırımların kaldırılması. İlk toplantının ardından İsveç ve Finlandiya'dan herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da Türkiye'nin taleplerinin karşılanacağı yönünde fikirler mevcut. Türkiye'nin endişelerini anladıklarını ifade eden heyet, sürecin kısa sürede tamamlanması için 10 gün içinde bir toplantı talebi daha istedi. Masada fikir birliği mesajları verilirken görüşmelerin devam ettiği dakikalarda İsveç Devlet Televizyonu SVT, skandal bir habere imza attı. YPG PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim'le Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD üstünde bir röportaj gerçekleştirdi. Her fırsatta terör örgütleriyle olan yakınlaşmasını reddeden İsveç'in masada konuştuğuyla uyguladığı arasında bir tutarsızlık görülüyor. Müslüm, İsveç'in YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmeyeceğine olan inancını yinelerken, Türkiye'nin taleplerinin de bir karşılığının olmadığını savunuyor. Türkiye'nin bugüne kadar İsveç'ten 28, Finlandiya'dan da 12 terör örgütü üyesini iade talebi bulunuyor. Fakat bu talepler bugüne kadar karşılanmadı. YPG ve PYD gibi terör örgütlerinin NATO ülkeleri dahil birçok batılı devlet tarafından desteklendiği artık bir sır olmaktan çıktı. Örneğin ABD'nin terör listesinde PKK varken PYD ve YPG bu listede yer almıyor. Bu tutumun ABD'ye özgü bir tavır olmadığını da söylemeliyim. Bu durum Avrupa devletlerinde de hakim bir görüş olarak karşımıza çıkıyor. Vereceğim bu örnekse geçtiğimiz haftadan Pençe Kilit Operasyonu kapsamında mağarada ele geçirilen silahlar arasında bakın ne var. DAEŞ'e karşı savaşan önemli bir aktör olarak tanımlanan YPG, 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşın ardından silahlı örgüt sıfatıyla kuruldu. Suriyeli muhaliflerle çatışan terör örgütü, Türkiye'nin sınır güvenliği için tehdit olarak tanımlandı. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama'dan silah yardımı almaları tarihler 2014'ü gösterirken oldu. Türkiye'nin yaptığı tüm çağrılar karşılıksız kalırken ABD YPG'yi terör örgütü listesine almayacağını açıkladı. Türkiye bir yandan önemli müttefik olarak tanımlanırken diğer yandan Türkiye'ye karşı terör örgütlerine tırlarla silah yardımları yapılıyordu. Bu konu dünya kamuoyunda tartışmaya dahi açılmadı. Merkezinde üyelerin güvenliğini aldığını iddia eden NATO'nun bu duruma sessiz kalması da cevap bekleyen soruların başında yer alıyor. NATO'nun asli görevleri arasında dikkati çeken bir cümle var. NATO üyelik süreciyle ilgili temel ilkeler, kurallar, prosedürler manzumesi açıklamıştı. Bu açıklamayla üye olacak ülkelere ilişkin bir takım prosedürler belirlendi. Türkiye'nin talebi de NATO'nun iç tutarlılığı açısından bu kuralların uygulanması yönünde. Şimdi biraz geriye 2008'e dönelim. Makedonya için yaklaşık 12 yıl sürecek adaylık NATO Bükreş zirvesiyle başladı. Kuzey Makedonya'nın üyeliği Yunanistan'la yıllar süren isim anlaşmazlığının çözülmesinden sonra mümkün olacaktı. Yunanistan adının başına kuzey kelimesi eklenen ülkenin eski adına karşı çıktığı için uzun yıllar bu ülkenin NATO üyeliğini engellemişti. 2018'de çözülen isim sorununun ardından Yunanistan vetosunu kaldırdı ve Kuzey Makedonya NATO ile üyelik müzakereleri başladı. Ülke Mart 2020'de anca üyeliğe kabul edildi.
NATO'ya yıllardır üye olmak isteyen ülkeler de var. İttifakın açık kapı politikası kurucu anlaşmasının 10. maddesine dayanıyor. Bosna Hersek, Ukrayna ve Gürcistan gelecekte üye olacakları yönünde uzlaşma sağlansa da yakın tarihte gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu belirtmeliyim. İsveç ve Finlandiya uzun yıllardır benimsedikleri askeri tarafsızlığı neden terk ediyor? Akıldaki sorulardan biri de bu. Finlandiya ve Rusya arasında 1300 kilometreye yakın bir sınır var. Yani Finlandiya'nın tarihsel hafızasında Rusya'nın yeri farklı bir konumda desek yanılmış olmayız. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği ile savaşan ülke topraklarının yaklaşık %10'unu kaybetti ve büyük tazminatlar ödemek zorunda kaldı. Bu yenilginin bir bedeli olarak imzalanan anlaşma nedeniyle uzun yıllardır askeri bir bağlantısızlığı da kabul etmek zorunda kaldı. Bu sürede Avrupa Birliği'ne üye olan, Avro birimine geçen Finlandiya'da NATO üyeliği isteyenlerin oranı sadece %20 kadardı. Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından bu oran %70'in üzerine çıktı. İsveç'te ise durum biraz daha farklı. En son 200 yıl önce savaşan iki taraftan bahsediyoruz. 1809'da Rusya ile savaşan İsveç, Finlandiya topraklarını Rusya'ya bırakmak zorunda kaldı. İkinci Dünya Savaşı dahil Soğuk Savaş döneminde ise tarafsızlık ilkesini korumayı başardı. Burada bir parantez açalım. İsveç'in Rusya'nın saldırısına uğraması halinde ABD'nin yardım edeceğine ilişkin 1950 tarihli gizli bir anlaşma yapıldığı iddia edildi. İddia sahibi ABD'li eski istihbarat çalışanı Edward Snowden'dı. Finlandiya'nın aksine İsveç'te NATO üyeliğine sıcak bakmayan bir kesim de var. Anketler halkın %50 ila 60'ının kararı desteklediğini gösteriyor. Başvuru aceleye getirilmiş bir karar olarak tanımlanırken neden olarak Rusya ile bir sınırın olmaması gösteriliyor. NATO cephesi 30 ülkenin uzlaşması noktasında hassasiyet gösterildiğini açıkladı. Bu durumun olumlu sonuçlanması için çalışmaların devam ettiğine işaret etti. Burada dikkat edilecek noktaysa NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz açıklaması. Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi tutuma açıktan destek veren Genel Sekreter, hiç kimse Türkiye kadar terör saldırısından acı çekmemiştir açıklaması da yaptı. Süreçte atılacak adımlar bu söylemin ne kadar tutarlı olacağı yönünde bizlere fikir verecek. Türkiye 2009'da NATO Genel Sekreterliğine aday gösterilen eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'e de karşı çıkmıştı. 2006'da Hazreti Muhammed'e yapılan çirkin karikatür saldırısı, terör örgütü PKK'nın TV kanalı Roche TV'nin Danimarka'da yer alması ve Rasmussen'in izlediği siyaset bu karşı çıkışın en önemli nedenleri olarak açıklandı. Türkiye uzun müzakereler sonrası ittifakta hem siyasi hem de askeri haklar elde etmeyi başarmıştı. Peki Türkiye'nin bu taleplerinin karşılanmaması halinde ne olacak? Türkiye'nin güvenlik kaygılarının somut adımlarla belli bir takvim çerçevesinde karşılanması gerekiyor. Bu isteğin yerine getirilmemesi halinde ise sürecin uzun yıllara yayılma ihtimali var. İki ülkeye Rusya tarafından gelecek bir askeri baskı, Türkiye'nin taleplerinin karşılanması noktasında sürecin hızlanmasını da beraberinde getirebilir. NATO, merkezinde güvenliği alan bir ittifak. Türkiye'nin bu konuda hassas davranması da doğal ve yerinde bir tutum olarak değerlendiriliyor. İki ülkenin özellikle terör konusunda atacağı somut adımlar sürecin tam manada belirleyicisi olacaktır. Bir yanda 1815'ten beri tarafsızlık politikasını resmi olarak uygulayan İsveç, diğer yanda 1917'de Rus devriminin ardından bağımsızlığını kazanan Finlandiya.